İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasından iç siyasetine, kültürel söylemlerinden bölgesel stratejilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede Neo-Safavicilik olarak adlandırılan bir düşünce akımının varlığı dikkat çekiyor. Safavi İmparatorluğu'nun mirasını modern çağda canlandırmayı hedefleyen bu ideolojik yaklaşım, İran'ın kimlik tanımlamasında ve jeopolitik hamleleri ile bölgesel mücadelelerinde gizli bir rehber görevi görüyor. Bu videoda İran'daki Neo-Safavici düşüncenin kökenleri, ortaya çıkış sebepleri, başlıca temsilcileri, savunduğu temel görüşler ve günümüz İran politikasındaki yansımalar hakkında konuşacağım. İçeriye geçmeden önce bu kanalda yayınlanan nice kapsamlı analize ve içeriğe ulaşmak için bu videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Dilerseniz İran'daki Neo-Safavici düşünceye biraz daha yakından bakalım. GZT 10.10 başlıyor. Neo-Safavici düşünce, İran'da Safavi İmparatorluğu'nun mirasını çağdaş siyaset ve kimlik politikalarına uyarlayan ideolojik bir akım. Safaviler 16. yüzyılda İran coğrafyasını birleştirerek 12 imam Şiiliğini devlet dini haline getirmiş ve modern İran kimliğinin temelini atmışlardı. Şii kimlikle merkezi otorite arasında kurduğu bağ, günümüz İran İslam Cumhuriyeti'nde ilham aldığı bir model. Devrim rehberi Ali Hameney, İran'daki mevcut birlik ve uyumun Erdebil'den yükselen Safaviler sayesinde mümkün olduğunu vurgulamış, Safavilerin Ehl-i Beyt öğretilerini İran'a yaymasını tarihi bir lütuf olarak nitelendirmiştir. Safavi döneminde dini liderlik ile siyasi otorite arasındaki işbirliği, bugünkü velayet-i fakih sisteminin tarihsel emsal arayışında önemli bir referans durumundadır. 21. yüzyıl İran'da yükselen bu düşünce, İslami kimliği inkar etmeden ona İran'ı bir karakter kazandırma çabasını temsil eder ve dinden meşruiyet alan güçlü devlet idealini öne çıkarır. İlginçtir ki devrim öncesinde İranlı düşünür Ali Şeriati, Safavi Şiiliği pasif, ritüelci ve devlet kontrolündeki bir din olarak sert biçimde eleştirmiştir. Ona göre Safaviler Şiiliğin devrimci özünü bozup onu isyan yerine matem ve teslimiyete odaklanan bir kimliğe büründürmüştü. Ancak 1979 devrimi sonrasında devlet ideolojisi oturdukça Safavi tarihine bakış olumlu bir hal aldı ve Neo-Safavici düşünce güç kazandı. Neo-Safavici düşüncenin belirgin şekilde ortaya çıkışı 21. yüzyılın başlarında özellikle Mahmud Ahmedinecat'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde gözlemlendi. Ahmedinecat ilk döneminde radikal İslamcı söylemlerle tanınırken zamanla daha milliyetçi bir vurgu benimseyerek İran'ın kadim kimliğini ön plana çıkarmaya başladı. Derinleşen iç siyasi bölünmeler arasında Ahmedinecat, dindar kitleye ek olarak ne reformistlere ne de katı muhafazakarlara bağlı üçüncü bir kitleye seslenebilmek için ulusalcı bir retorik geliştirdi. Yakın kurmaylarından İsfendiyar Rahim Meşai'nin gerçek İslam'ın ancak İran'ın benimsediği Şiilikle mümkün olduğunu ilan ederek ortaya attığı İran Mektebi kavramı bu düşüncenin en açık ifadesiydi. Bu yönelişin oluşmasında birkaç faktör rol oynadı. İlk olarak 1990'ların reform hareketleri sonrası oluşan toplumsal kırılma, rejimin kimi kesimlerini daha milliyetçi, maneviyatçı bir söyleme yöneltti. Safavi mirası, İslam Cumhuriyeti ideolojisini tarihsel bir zemine oturtma arayışına uygun bir referanstı. İkincisi, ABD'nin 11 Eylül sonrası Orta Doğu politikaları ve İran'a yönelik artan tehditler, ulusal birlik ve güvenlik vurgusunu öne çıkardı. Bölgesel gelişmeler de bu düşünceyi teşvik etti. 2000'ler ve sonrasında Irak ve Suriye'deki mezhep eksenli çatışmalar İran'ı Şii dünyasının koruyucusu rolüne soyunmaya itti. Bu söyleme göre tarihte de Safaviler Osmanlı Sünni hilafetine karşı Şiiliğin hamisi rolünü üstlenmişlerdi. İran'ın bölgedeki nüfus politikaları tarihsel bir devamlık anlatısına ihtiyaç duyuyordu ve Neo-Safavici paradigma bu açıdan işlevsel bir çerçeve sundu. Neo-Safavici düşünce İran hem entelektüel alanda hem siyasi arenada belirli isimlerle temsil edildi. Mahmud Ahmedinecat'a doğrudan Neo-Safavici denemez. Ancak iktidarının ikinci döneminde dini söylemle harmanlanmış aşırı milliyetçilik sergileyerek bu akımın siyasi yüzlerinden biri oldu. Mehdi inancına dayalı Mesiyanik söylemi İran merkezli bir tarih anlatısıyla birleştirerek kendisini adeta yeni bir Şah İsmail olarak sunmakla eleştirildi. Onun döneminde İran dış politikası daha iddialı ve Şii kimlik vurgulu hale geldi. İsfendiyar Rahim Meşai, Ahmedinecat'ın yakın danışmanı olarak İran Mektebi kavramını dillendirdi ve İranlılık ile Şiiliği eş anlamlı sunan açıklamalar yaptı. İslam'ın hakikati İran'ın Şiiliğine tecessüm eder sözleri ve İran bayrağını İslam'ın sembolü olarak yükseltme çağrısı, az önce de belirttiğim gibi Neo-Safavici düşüncenin en açık ifadelerindendir. Muhammed Koçani reformist çizgiden gelen bir gazeteci yazar olmasına rağmen merkezi güçlü devlet tezini savunarak dikkat çekti. Zaten bu düşünce reformistinden muhafazakarına her cenahtan İran'la mevcut. Yazılarında İran şehri ve Neo-Safavi bir devlet modelini överek İran'ın geri kalmışlık sorununa çare olarak Safavi mirasını canlandırmayı ve teknokratik bir mutlakiyetçi devlet kurmayı önerdi.
Nitekim bu şekilde İran, siyasal sınırlarının ötesinde bir meşruiyet kazanmış oluyor. Bu perspektif Kafkaslardan Afganistan'a, Türkmenistan'dan Irak'a kadar uzanan bir alanı refer ediyor. Said Celili eski nükleer baş müzakereci ve sertlik yanlısı bir siyasetçi olarak popülist ve mistik tonlu neo-Safevici duruşun temsilcilerinden biri kabul edilebilir. Eski Dışişleri Bakanı ve devrim rehberinin danışmanı olan Ali Ekber Velayeti de resmi platformlarda Safevi tarihine sahip çıkan önemli bir figür. Safeviler ülkeyi tüm yönleriyle ihya etti diyerek Safevi döneminin İslam ve İran tarihindeki önemini vurgulamış, Safevilerin Ehl-i Beyt Mektebi'nin güçlenmesindeki rolü konulu konferansların başkanlığını yapmıştır. Ayetullah Ali Hameney doğrudan Neo-Safevici tanımını kullanmasa da konuşmalarına Safevi mirasını yücelten tutumuyla bu düşüncenin en üst düzey hamisi gibidir. Otoriter ama manevi meşruiyeti olan bir devlet anlayışını savunur. Burada ince bir çizgi olduğunu belirteyim. İranlılar tarihleriyle hep gurur duyan bir millettir. Dolayısıyla Safevi devletine olan saygıyla Neo-Safeviciliği karıştırmamak gerekiyor. Birazdan aktaracağım üzere bu ideoloji özellikle Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı bir silah olarak işlev görüyor. Yani mesele basitçe tarihe saygı duymak değil. Neo-Safevici düşünce belirli ideolojik, dini ve siyasi görüşler etrafında şekillenmiştir. İlk olarak Şii, İslami kimlik ve milli din anlayışı öne çıkar. Bu ideolojiye göre İran'ın kimliği 12 İmam Şiiliği ile milli varlığın ayrılmaz birleşiminden oluşur. İran'ın ulusal dininin Şiilik olduğunu vurgulanır ve İslamiyet'in İran yorumunun yani Safevi tarzı Şiiliğin en doğru İslam olduğu savunulur. Dini liderlik ile siyasi otorite arasındaki yakın işbirliği esastır ve sekülerleşme reddedilir. İkinci olarak güçlü merkezi devlet ve otoriteryenizm benimsenir. Neo-Safevici ideologlar İran'ın sorunlarının çözümünü kadim İran devlet geleneğine uygun, güçlü ve merkeziyetçi bir iktidar kurulmasına görürler. Teknokrasi ve kalkınmacılık ön plana çıkarılır. Demokratik süreçlerin veya çoğulculuğun ülkenin ilerlemesini sekteye uğratabileceği endişesiyle demokrasi taleplerinin geçici olarak ertelenmesi makul görülür. Üçüncü olarak merkezi milliyetçilik ve birlikçi bir ideoloji savunulur. Bu etnik veya bölgesel farklılıkların askeri indirilip herkesin Şii İran kimliği potasına eritilmesini öngörür. Millet kavramı hem ulusu hem ümmeti kapsayan bir anlama bürünür. Dördüncü olarak bölgesel misyon ve Şii dayanışması vurgulanır. İran'ın doğal liderlik rolünü Şii coğrafyasını korumak olduğu düşünülür. Neo-Safevici bakış açısına sahip olanlar, İran'ın Orta Doğu'da Şiilerin hamisi olmasını stratejik bir görev addeder. Bu, İran'ın Irak, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde etkin olmasını meşrulaştıran bir görüştür. Son olarak bu düşünce mistik ve mesyanik eğilimler içerir. Safevi padişahları Sufi Şeyh kökenli karizmatik liderlerdi. Neo-Safevici çizgide de benzer mistik mesyanik öğelere rastlanır. Ahmadinejad ve çevresinin Mehdi'nin gelişi konusundaki yoğun söylemi politikaya metafizik bir misyon duygusu kattı. Bu yönelim klasik ruhban sınıfın otoritesine de meydan okuyabilmekte. Neo-Safevici düşüncenin İran içinde ve dışında farklı eleştirilerle karşılaştığını belirtmeliyim. İran içinde özellikle reformist çevreler bu düşünceyi aşırı milliyetçi ve otoriter eğilimleri arttıran bir yaklaşım olarak görmekte ve demokratik süreçlere zarar verdiğini savunmaktalar. Ayrıca etnik ve kültürel çeşitliliği bastırdığı gerekçesiyle toplumun farklı kesimlerinden de eleştiri almakta. Neo-Safevici düşünce, İran'daki mevcut siyasi rejimle özellikle velayet-i fakih sistemi açısından güçlü bir uyum içinde. Safevi döneminde olduğu gibi dini liderlikle siyasi otoritenin birleşimi üzerine kurulan bu anlayış, İran İslam Cumhuriyeti'nin mevcut rejiminin temelini oluşturmakta. Neo-Safevicilik, rejimin İslami ve Şii kimliğine İrani bir tarihsel arka plan sağlayarak mevcut siyasi düzenin meşruiyetini arttıran bir söylem sunmaktadır. Ayrıca merkeziyetçi, güçlü devlet ve manevi meşruiyete sahip otoriter bir yönetim ideali de rejim tarafından benimsenen temel ilkelerle paralellik göstermektedir. Az evvel de bahsettiğim gibi Neo-Safeviciliğin kalbinde İranilik ile Şii kimliğinin harmanlanışı bulunuyor. Yani dindarlara dini yönden, sekülerlere İrani arka planda ve coğrafyadaki diğer Şiilere de mezhep üzerinden ulaşabiliyor. Neo-Safevicilik İran milliyetçiliğini dini ve tarihi unsurlarla zenginleştirerek Şiilik merkezi bir İran kimliği oluşturmayı amaçlıyor. Böylece Neo-Safevicilik seküler milliyetçilikten farklı olarak İran kimliğini ve milli duyguları Şii mezhebi etrafında birleştirme işlevi görmekte. Bu ilişki İran içindeki milliyetçi kesimler arasında da destek bulmakta. Geçtiğimiz aylarda İran'da bir Çaldıran Savaşı anması yapıldı ve bu durum Türkiye'de de basına yansıdı. Ülkemizde bu konu şaşkınlıkla karşılandı ve çok anlaşılamadı. Ama aslında bu anmanın stratejik bir yanı var. Soru temelde şu: İranlılar kazandıkları bir savaş yerine neden kaybettikleri bir savaşı anıyor? Öncelikle bu mağlubiyet üzerinden Kerbela ile bir paralellik kurulduğunu söylemeliyim. İran'ın Çaldıran Savaşı'nı anmasıyla Kerbela olayı arasındaki paralellik kurmasının temel nedeni Safevi Şahı Şah İsmail'in Osmanlılar karşısında aldığı yenilgiyi tarihi bir trajedi olarak sunmak
ve bu yenilgi üzerinden güncel siyasete mezhepsel bir anlam yüklemek. İran'ın söylemlerinde Şah İsmail'in mağlubiyeti Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki şehadetiyle özdeşleştirilerek olay Şii tarih hafızasındaki en güçlü sembol olan Kerbela trajedisiyle birleştiriliyor. Böylelikle İran günümüz Türkiye ve Azerbaycan yönetimlerinin politikalarını Osmanlı, dolayısıyla Yezid mirasının devamı ve dolaylı olarak Kerbela zihniyetinin sürdürücüleri olarak ima ediyor. Böylece Şii dünyasında güçlü duygular, tepkiler oluşturmaya amaçlıyorlar. Daha açık ve dümdüz ifade edeyim. Yezid'den Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir tutum var burada. Yezid, Hazreti Hüseyin'e ve onun haklı davasına karşıydı. Osmanlı, Şah İsmail'e ve onun haklı davasına karşıydı. Şimdi Türkiye'de İran'a ve onun haklı davasına karşı. İran'dan yana olan Hüseyin'den yanadır. Yani haklıdan taraftır. Cennetliktir. Savaşı kaybetmek, Karabağ'da, Suriye'de kaybetmek önemli değil. Hazreti Hüseyin de, Şah İsmail de savaşı kaybetmişti. Önemli olan duruştur. İşte bu konudaki mantık basitçe böyle çalışıyor. Bu söylem İran'ın bölgesel politikasını ve neo-Safevici yaklaşımı destekleyen önemli bir araç olarak kullanılmakta. Gelin Karabağ meselesi ve Azerbaycan ayağına bakalım. İran'ın neo-Safevici söylemlerini Azerbaycan ve Kafkasya bölgesinde kullanmasının temelinde jeopolitik ve stratejik hedefler bulunuyor. Tahran yönetimi Azerbaycan'ın Türkiye ile artan bağlarını ve bölgesel etkisini kendi ulusal çıkarları açısından tehdit olarak algılıyor. Öyle ki Esad düştüğünde bile İran kamuoyunda ilk söylenen şey Türkiye'nin Kafkasya'daki varlığının önüne geçmek gerekliliğiydi. Bu nedenle İran, Azerbaycan toplumunun çoğunluğunun Şii mezhebine mensup olmasını vurgulayarak mezhepsel bağlar üzerinden bu ülkeyle ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamakta. Az önce Şah İsmail ve Şah Abbas gibi figürlerin öne çıkarılması meselesinden bahsetmiştim. İran'ın Azerbaycan içindeki uzantılarının en yoğun yaptığı propaganda da bu yönde gerçekleşiyor. Biz 30 senelik bir ülke değiliz. Biz Şah İsmail'in, Şah Abbas'ın, Şah Tahmas'ın çocuklarıyız diyerek Azerbaycan Cumhuriyeti'ni tarihsizlikle suçluyorlardı. Halkın Karabağ'daki hassasiyetini manipüle etmek isteyen bu kitle, Karabağ'da zaferin gelmeme sebebi bu tarihsiz ve dinsiz yönetimdir. Tarihine ve dinine sahip çıksaydı bugün Karabağ Azerbaycan'daydı propagandası yapıyorlardı. Karabağ konusunun çözülmesi bu söylemi de boşa düşürmüş oldu. Buna ek olarak bu söylemle Anadolu Türkleri ve İran Türkleri ayrımı ortaya atılmaya çalışılıyor. Böylece hem İran içindeki Türklerin hem de Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Türklerin Türkiye Türkleri ile kültürel ve siyasi yakınlaşmasını sınırlandırmak amaçlanıyor. Bütün bu sebeplerden dolayı Erdebil'de düzenlenen Çaldıran Savaşı anma etkinliğinde kullanılan söylemler Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hakarete kadar varmakta. Az önce bahsettiğim Anadolu Türkleri, İran Türkleri ayrımından biraz daha bahsetmek istiyorum. Bu söylem özellikle Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri açısından önemli bir söylem. Neo-Safevici söylem bu ayrımla Azerbaycan Türklerinin kültürel ve tarihsel olarak İran'a ait olduğunu, Anadolu Türklerinin ise ayrı bir kültür ve kimliği temsil ettiğini vurgulamakta. Bu söylemin amacı Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağları zayıflatarak Azerbaycan'ı İran'a daha yakın tutmaya çalışmak. Bu söylemin siyasi yansımaları ise iki yönlü. İç politikada İran, ülke içindeki Türk nüfusu kontrol altında tutarak Azerbaycan merkezli milliyetçi hareketlerin güçlenmesini önlemeyi hedeflemekte. Dış politikada ise Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ittifakı sınırlamak, Türk dünyasının birleşik hareket etmesini engelleyerek bölgedeki İran etkisini korumaya çalışmaktır. Ancak bu ayrımcı söylem Azerbaycan ve Türkiye'de genellikle tepkiyle karşılanmakta ve tam tersine iki ülke arasındaki bağları güçlendirme eğilimini tetiklemektedir. Yine de küçük de olsa Azerbaycan ve hatta Türkiye içindeki bazı gruplardan bu söylemin alıcısı yoktur diyemeyiz. Ki bu gruplarda genellikle İran tarafından fonlanmaktalar. Söylemin hedefi genelde İran içindeki Türkler, Azerbaycan ve Türkiye olsa da Neo-Safevici düşünce İran'ın bölgesel politikalarına mezhep eksenli bir strateji izlemesine neden olmakta. Suriye'de Esad gittikten sonra yazılan gazete yazılarında bile Anadolu Türklerinin Suriyelilerle ilişkisi gibi ifadeler kullanılmakta. Kendilerini Şia'nın hamisi olarak gördükleri için de bölgedeki bütün Şii grupları desteklemekte meşru bir zemin yaratılmakta. Bu söylem meydanlarda ne Gazze ne Lübnan canen feda be İran, yani ne Gazze ne Lübnan canım İran'a feda diye slogan atan kitlelere karşı da bir meşruiyet arayışı olarak karşımıza çıkıyor. İşte böyle. İran'da neo-Safevici söylem hep vardı. Ancak özellikle bölgede son 5 yılda yaşanan gelişmeler sonucunda daha da yaygınlaştırılmaya girişildi. İçeriğimizi beğendiyseniz bu tarz kapsamlı analizlere ulaşmak ve GZT'yi desteklemek için videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Neo-Safevici düşünce İran'daki mevcut siyasi rejimle özellikle velayet-i fakih sistemi açısından güçlü bir uyum içinde. Safevi döneminde olduğu gibi dini liderlikle siyasi otoritenin birleşimi üzerine kurulan bu anlayış İran İslam Cumhuriyeti'nin mevcut